Bismillahirrahmanirrahim. Canım benim, iner misin lütfen? Merhabalar, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Kıymetli seyircilerim, sizler için yapımı çok kolay ama bir tadı çok güzel olan bol çikolatalı güzel bir irmik tatlısı hazırlayacağım sizler için. Tatlımızdaki hemen malzemeleri ve detayları paylaşıyorum. Öncelikle fırın kabımız 27 santime 27 santim çapında bir fırın cam kap. Veya istediğiniz kaplardan da olabilir. Zemine bisküvi dizdim. Hemen sayıyoruz. 12, 13, 14 tane bisküvi dizdim zeminde. İsterseniz ben bir renk farklılığı olsun diye böyle sadesini koydum. Çikolatalısı olabilir. 1 litre süte ihtiyacımız var tatlıda. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik. 2 çorba kaşığı tepeleme dolu kakao, 1 paket vanilya. Buradaki malzemeler sürülebilir çikolata, 1 kaşık 200 gram sütlü çikolata, 1 su bardağı krema, 1 su bardağı sütle birlikte üzerine bir sos hazırlıyoruz. Üzerinde fındık, fıstık, ceviz, Allah ne verdiyse verin. Hangisi varsa evinizde. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce tencerenin içerisine soğuk sütü döküyorum. Sırasıyla geliyor. Şifa olur inşallah. Hafif olur. Sütlü tatlıları yemesi güzel olur sevgili seyircilerim. Böyle pasta görünümünde dilim dilim kesilen bir tatlı hazırlıyorum sizler için. Evet sevgili seyircilerim, irmiği döktük, vanilyayı döktük. 2 çorba kaşığı kakao geliyor. Dolu dolu 2 çorba kaşığı kakaodan sonra 1 bardak toz şeker. Şekeri isterseniz azaltabilirsiniz ama normaldir 1 bardak şeker. Çok fazla tatlı olmaz kıymetli seyircilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyor. Çırpma teliyle sürekli karıştırarak ocak üzerinde pişiriyoruz. Detaylarıyla birlikte sizlerle paylaşıyorum. Ama sürekli karıştırmamız gerekiyor. Başından ayrılmayalım. Kıvamı topaklar ulaşabilir içinde. Sevgili seyircilerim, sürekli karıştırarak kıvamını, bakın koyulaşıyor, görüyor musunuz? Giderek ceylan gözü olmaya başladı, koyulaşma da başladı. Burası çok önemlidir. Çok uzun kaynatırsanız aşırı sert olur. Bakın şu anda kıvam ortaya çıktı. Kaynamaya başlayınca şöyle şu akıcı kıvamını yakaladık mı tamam demektir. Allah bereket versin. Hemen ocağın ateşini şöyle hızlı karıştır aşçım. Ondan sonra kapatıyorum. Hemen görelim bir daha. Canım ne durumdasın? Sevgiyle kıvam alıyor. Bakayım biraz daha. Tamamdır. Evet, kıvam işi tamam. Hemen buradan sonra hiç beklemeden hızlı hareket ediyoruz. Direkt buradaki bisküvinin üzerine sevgiyle bakın irmikli kremamız dökülüyor. Zeminde bisküvi koymayacaksanız fırın kabınızı bir sudan geçirin. Hemen içindeki suyu dökün. Kolay ayrılmasına yardımcı olur. Şimdi tamamını döküyorum buraya. Ve oda sıcaklığına geliyor. Tamamen soğuduktan sonra kıymetli seyircilerim buzdolabına kaldırıyoruz. 3 saat buzdolabında duruyor. Sonra da üzerine çikolata sosu döküyoruz. Sevgili seyircilerim, tatlımız soğudu. Buzdolabına kaldırdık. Buzdolabında 2 saat kadar bekledi. Şimdi hemen sosunu hazırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bardak süt, 1 bardak sıvı krema. Marketlerde 200 mililitrelik paketlerde de satılanlar var. Tek kullanımlıktır bunlar sevgili seyircilerim. 1 litrelik olanlar da var ama 1 litreliği açtığınız zaman kullanamazsanız bozulur. Ondan dolayı 200 mililitrelik her zaman için işimizi kolaylaştırır. Şimdi süt, krema birlikte kaynayacak. Kaynadıktan hemen sonra buraya çikolata ve sürülebilir çikolata var ya kavanozlarda satılan. İşte ondan da bir kaşık koyacağım içerisine. Gelir misin canım? Sadece biraz koydum. Kase sürekli bir sağa bir sola devrildi. Biraz benim işimi zorlaştırdı ama olsun, ne yapalım? Bazen böyle olabiliyor. Canım benim, iner misin lütfen? Sevgiyle iner misin? Hadi. Güzelce çikolatamızı alıyoruz. Böyle yoğun çikolatalı bir sos olacak üzerinde kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen kaynamak üzere. Kaynadığı anda buraya
kıymetli seyircilerim. Çikolatayı veriyorum şimdi. Sütlü çikolata. Ne kadar? 200 gramlık. 200 gramlık bir paket çikolatayı şimdi buranın üzerine sevgiyle alıyorum. Ve burada eriyor. Bir taşım kaynasın. Burası bizim tatlımızın üzerinin sos bölümü olacak. Böyle müthiş bir tat. Damaklarda tadanlar diyecek ki daha önce biz böyle güzel bir tatlı yemedik dedirten bir tatlı çıkıyor ortaya sizler için. Sevgili seyircilerim, sosumuzu 5 dakika kaynattık. 5 dakika kaynadı. Şimdi oda sıcaklığına geldi. Kıvamı bu şekilde. Bakın şöyle kaşın ters tarafında daha detaylı paylaşayım isterseniz. Bakın şu anda üzerinde bir tabaka halinde duruyor. Eğer ki baktığınız çok sulu iken yani daha kaynama esnasında eğer ki çok akıcıysa B planı yapıyoruz. Hemen bir tatlı kaşığı nişastayı az bir suyla eritip içine dahil ediyorsunuz. Hemen kıvamını yoğunlaştırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hazırlamış olduğum ve soğumuş olan irmiğin üzerine sosu sevgiyle gezdiriyorum. Evet, sizlerden ricam efendim hangi ülkeden beni seyrediyorsanız, takip ediyorsanız lütfen ülkenizi, şehrinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerden gelen soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Sizler de bana destek oluyorsunuz. Kanalıma abone olup yorum atıyorsunuz. Dostlarınıza paylaşıyorsunuz. Bildirim zilini ama lütfen açın. Yeni tariflerden anında haberdar olmak için. Evet, sosumuzu döküyoruz. Tatlımız şimdi buradan sonra bir 4-5 saat buzdolabında bekleyecek. Ondan sonra da servis vaktinde dilim dilim kesiyoruz. Kesip fındık, fıstık, ceviz Allah ne verdiyse üzerine serpiştirip buyurun sofra ediyoruz. Sevgili seyircilerim, buzdolabında bekledi. Sosunda şimdi göreceğiz. Eğer kıvamı yumuşaksa baştan daha süt ve kremayı koyduğum anda bir tatlı kaşığı sosa nişasta koyun. Şimdi göreceğiz bakayım ne durumda. Biraz yumuşak gibi duruyor sos kıymetli seyircilerim. Dediğim gibi bir tatlı kaşığı hemen süt ve kremayı döktüğüm vakit mısır ya da buğday nişastasından dökebilirsiniz. Sosun daha kıvamlı olması için. Ben isterdim ki biraz daha bir tık daha kıvamlı olsun, koyu olsun yani. Evet, şimdi 4'e kestim. Bir 4'e daha keseceğim. Sonra da üzerine fıstıklar koyacağım. Sevgili seyircilerim, tatlımız servise hazır hale geldi. Kanalıma abone olup, yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Beni hangi ülkeden ya da şehirden takip ediyorsanız, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sofralarınızda yeni tatlar, güzel tatlar, lezzetler olması temennisiyle sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağ kalın. Allah'a ısmarladık efendim.